Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki, aile olmanın ne demek olduğunu belki de baştan sorgulayacaksınız. Hani derler ya, aile kan bağıyla olur diye. İşte bu hikaye, bunun tam tersini, sevgiyle nasıl yepyeni bir aile kurulduğunu gösteriyor. Aralarında neredeyse 60 yaş fark olan iki komşu, Norma ve Chris. Onların hayatı ve hatta ölümü bile birlikte kucaklamalarının inanılmaz hikayesi bu. Zaten her şeyi özetleyen o meşhur cümle var ya, işte o tam olarak bu. Kadın, onun hiç sahip olmadığı büyük annesi oldu. O da kadının her zaman istediği torunuydu. Bakın bu cümle sadece bir başlangıç değil. Aslında bütün hikayenin hem özeti hem de varacağı o güzel sonu bize en başından fısıldıyor. Peki, nasıl başladı bütün bunlar? Her şeyin başladığı o yere gidelim mi? Basit bir apartman koridoru. Ve işte orada hikayemizin iki kahramanıyla tanışıyoruz. Şu tabloya bir bakın. Gerçekten de birbirine hiç benzemeyen iki dünya değil mi? Bir yanda Chris Salvatore var. 31 yaşında genç bir aktör, şarkıcı, hayatının baharında kariyerinin peşinde. Diğer yanda ise Norma Cook. 89 yaşında eski bir iç mimar. Tam 30 yıldır aynı binada sakin bir hayat sürüyor. Yani düşünsenize aralarında neredeyse 60 yaş var. Daha en başından ne kadar sıra dışı bir durum olduğunu anlıyorsunuz zaten. Her şey o kadar basit bir hareketle başlıyor ki, hani çoğumuz yeni bir yere taşınınca komşulara bir selam verir. Sonra kendi hayatımıza döneriz ya. İşte Chris öyle yapmıyor. Gidip komşusu Norma'nın kapısını çalıyor ve Norma, o da hiç tereddüt etmeden kapısını, hatta kalbini açıyor ve onu bir kadeh şampanya içmeye davet ediyor. Küçücük bir an, bir kadeh şampanya. Ama işte o an, onların kaderini sonsuza kadar değiştirecek o büyük dostluğun ilk adımı oluyor. Ve o bir kadeh şampanya tam 5 yıl sürecek bir dostluğun kapısını aralıyor. Ama bu öyle büyük, gösterişli jestlerle dolu bir ilişki değil. Hayır, tamamen hayatın içinden gelen küçük, tatlı anlarla örülüyor. Her gün birbirlerini ziyaret ediyorlar. Norma'nın en sevdiği şey olan şampanyalarını içip fıstık yiyorlar. Birlikte pizza söylüyorlar, siyaset konuşuyorlar. Tabii biraz da dedikodu yapıyorlar. Yani anlayacağınız zamanla koridorun iki yanındaki bu komşular bildiğiniz gerçek bir aileye dönüşüyor. Ama işte hayat bu ya. Yaklaşık 5 yıl süren bu güzel, huzurlu dostluk çok büyük bir sınavla karşı karşıya kalmak üzereydi. Hikaye tam da burada. Hiç beklenmedik, çok zor bir dönemece giriyor. Her şey 2016'nın sonlarına doğru bir anda tepataklak oluyor. Zaten yıllardır lösemiyle mücadele eden Norma bu kez bir de zatürreye yakalanıp hastaneye kaldırılıyor. Hayatta kalmayı başarıyor başarmasına ama doktorların verdiği haber tam bir yıkım. Diyorlar ki artık tek başına evine dönemezsin. Yani 24 saat bakıma ihtiyacı var. Ama ortada şöyle bir sorun var. Ne bu bakımı karşılayacak bir parası var ne de yakınlarında ona bakabilecek bir ailesi. Tam bir çıkmazın içindeydi. Ve işte işin en can alıcı noktası da burası. Düşünsenize, hayatı boyunca son derece bağımsız yaşamış, kendi ayakları üzerinde durmuş Norma için doktorların sunduğu o tek seçenek, yani bir devlet bakımevi, kendi deyişiyle ölmekten daha kötüymüş. Bu onun için sadece evinden ayrılmak değildi, bütün hayatının, bağımsızlığının elinden alınması demekti. Tam da her şey bitmiş, umutlar tükenmiş gibi görünürken bir komşunun, sonra da bütün bir dünyanın şefkati devreye giriyor ve her şeyi değiştiriyor. İşte hikayenin o muhteşem dönüm noktasına geldik. Chris, en yakın dostunun, ailesi gibi gördüğü Norma'nın bir bakım evinde tek başına kalması fikrine aklından bile geçiremiyordu. Hayır, dedi, bu olmayacak. Norma o çok sevdiği evinde kalmalıydı ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaktı. İşte o kararlılıkla 2016'daki Şükran Günü'nde bilgisayarının başına geçti ve bir GoFundMe kampanyası başlattı. Peki sonuç ne oldu dersiniz? İnanılmaz. Beklentilerin çok çok ötesinde bir şey yaşandı. Sadece 7 saatte, bakın bir gün bile değil, sadece 7 saat içinde dünyanın dört bir yanından insanlar bu hikayeye destek oldu ve tam $25.000 toplandı. Bu resmen bir gecede gerçekleşen bir mucizeydi. Ama durun, mucize bununla da bitmedi. Bu sadece bir başlangıçtı. Chris'in #MyNeighborNorma etiketiyle paylaştığı hikaye internette yayıldıkça destek adeta bir çığ gibi büyüdü. Bir aydan daha kısa bir sürede toplanan para $50.000'ı geçti. Bu artık sadece bir yardım kampanyası değil, insanlığın şefkatinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıydı. Tabii toplanan bu para onlara nefes aldırdı, zaman kazandırdı ama kalıcı bir çözüm değildi maalesef. Çünkü günde 24 saat profesyonel bakım almak o kadar pahalı ki en büyük bağışlar bile kısa sürede eriyip gidebilirdi. Chris, paranın tek başına bu sorunu çözemeyeceğini anladı
Ve işte tam o anda para toplamaktan çok daha büyük, kendi hayatını tamamen değiştirecek o kararı verdi. Peki neden yaptı bunu? Neden bu kadar büyük bir fedakarlığa girişti? Cevabı aslında çok basit, bir kendi sözlerinde saklı. Tek seçenek bir bakım eviydi, diyor ve ben bunu kendi büyük annem gibi gördüğüm birine yapamazdım. İşte bu kadar. Bu bir mantık kararı değildi, tamamen sevgiyle verilmiş bir karardı. Çünkü artık Norma onun için sadece bir komşu değildi, o onun ailesiydi. Ve böylece hikayenin belki de en dokunaklı, en iç ısıtan bölümüne geliyoruz. Norma'nın son aylarını Chris'in evinde nasıl geçirdiğine, o evde birlikte neler paylaştıklarına. Birlikte kurdukları yeni hayatları o kadar basit, o kadar huzurlu ve sevgi doluydu ki. Chris her gün onun için yemekler pişirdi. Her gece birlikte oturup haberleri izlediler. Bazen sadece sessizce oturdular, bazen kahkahalar attılar, tabii ki şampanyalarını hiç eksik etmediler. Norma, hayatının son günlerini korktuğu gibi yalnız ve soğuk bir yerde değil, güvende, mutlu ve sevildiğini hissederek geçirdi. Hatta kedisi Hermes bile onlarla birlikteydi. Ve o evde hep hastalık konuşulmuyordu. Tam tersine hayat vardı, neşe vardı. Norma'nın o ince zekası, esprili kişiliği son ana kadar devam etti. Mesela Chris'in yemekleri için söylediği şu lafa bakın. Eğer aktör olarak başarılı olamazsa aşçı olarak kesin olur. İşte bu kadar. En zor zamanlarda bile o neşeyi, o yaşam sevincini kaybetmediler. Chris de bu paha biçilmez anları #MyNeighborNorma etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Ve bütün dünya onlara kelimenin tam anlamıyla aşık oldu. O küçük apartman dairesinde yaşanan bu kocaman sevgi hikayesi binlerce insanın kalbine dokundu, onlara ilham verdi. Aslında onlar farkında bile olmadan tüm dünyaya komşuluğun, sevginin ve şefkatin ne demek olduğunu yeniden hatırlattılar. Şimdi yavaş yavaş hikayenin sonuna doğru geliyoruz. Norma'nın bu dünyaya huzurlu vedasına ve arkasında hem Chris'e hem de hepimize bıraktığı o paha biçilmez mirasa. 15 Şubat 2017'de doktorların birkaç haftası kaldığı dediği Norma, tüm tahminleri altüst ederek aylarca yaşadıktan sonra Chris'in evinde onun eli elindeyken huzur içinde bu hayata veda etti. En büyük korkusu olan yalnızlık yerine sevgiyle uğurlandı. Peki geriye ne kaldı bu inanılmaz dostluktan? Sanırım en güzel cevabı yine Chris veriyor. Diyor ki, Norma bana gerçek sevginin ne olduğunu hatırlattı. Korkusuzca, derinden sevmeyi. Bakın bu sadece bir iyilik hikayesi değil. Bu sevginin yaşı, zamanı, kan bağı gibi tüm sınırları nasıl aşıp geçtiğinin en somut kanıtı. Ve işte Norma ile Chris'in bu unutulmaz hikayesi hepimizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Gerçekten aile olmak için ne gerekir? Sadece kan bağı mı yeterli, yoksa bazen sadece bir kapıyı, en önemlisi de kalbini bir başkasına açmak mı?